Chris Pratt'ın komik karakteri Mercy ile başlayan film, sanki yönetmen Timur Bekmambetow'un gözetim devleti, devlet müdahalesi ve yapay zekanın artan etkisi gibi konularda geçerli ama basit noktalar ortaya koyacağını düşündürüyor. Ancak filmin yaklaşık 100 dakikalık karmaşık süresi sonunda Bekmambetow ve yazar Marco Van Bel'in tüm bu yeni teknolojiyi oldukça havalı bulmaları nedeniyle yapay zekaya dolaylı olarak destek vermiş oluyor. Mercy, ilginç bir film değil. Heyecan verici, etkili aksiyonlar ve 3D'nin yeterince iyi kullanılması var. Fakat film, bu gelişen sosyopolitik meseleler karşısında neokonservatif bir bakış açısına sahip. Bu da oldukça sıradan, absürt ve son derece saçma. Film, sanal gerçeklik oyunlarının duysal deneyimini yansıtsa da, bu tümüyle sıradan, politik olarak gerici ve hikaye açısından aptalca bir amaca hizmet ediyor. Chris Pratt'ın neredeyse film süresince bir sandalyeye bağlı kaldığı bir filmi izlemek de zor. Pratt, çekim sırasında gerçekten de bağlanmak istediğini belirtmiş. Bu da Daniel Day-Lewis tarzı yöntem oyunculuğundan sahte bir anlayış gibi görünüyor. Pratt'a bu kadar çok çaba harcadığı için tebrikler. Ancak bu çaba boşa gidiyor. Çünkü aktör kendini her zamankinden daha uyumsuz hissediyor. O, karısının cinayetle suçlandığı ve masumiyetini kanıtlamak için sadece 90 dakika süresi kalan, isim olarak gülünç bir şekilde adlandırılan dedektif Chris Raven'ı oynamak için böyle bir duruma düşmüş durumda. Timur Bekmambetov, eleştirisini yaptığı şeye destek veriyor. Yıl 2029, Chris ve Nicole, geleneksel ceza adaletinin sınırlarının dışına çıkmış görünen AI destekli Mercy Court'un erken savunucuları olarak dikkat çekiyorlar. Şiddet suçuyla suçlanan kişiler bir mekanik sandalyeye oturtulup Maddox adlı bir AI yargıcı tarafından yargılanıyor. Maddox bu davada hem yargıç hem avukat hem de suçlu bulunursa idam eden biri olarak 3 görev üstleniyor. Ferguson, insan taklidi yapabilen ve robotik hareketlerle dikkat çeken gelişmiş bir yapay zeka sistemi olarak ironik bir şekilde filmin tek insan unsuru konumunda. Aslında bu sistem etrafında beliren sorular tek başına oldukça ilginç, ancak bunların hiçbiri ele alınmıyor. Bu sistemin nasıl onaylanabileceğini anlamak zor, hatta aşırı yapay zeka bağımlılığının olduğu bir distopyada bile. Gerçekten de hikayedeki en inandırılmaz yön, LAPD'nin tanınmış bir polis memurunun kendi adamını korumak için bir adım atmadan aşırı derecede kamuoyuna mal olmuş deneysel bir mahkemede yargılanmayı kabul etmesi. Chris, sarhoş bir halde, üzerine yapışmış kirli beyaz bir gömlekle, kendisinden başka kimsenin olmadığı bir odada mekanik sandalyede uyanır. Süreci denetleyen tek bir insanın bile olmadığı anlaşılıyor ve oraya nasıl geldiğini veya neyle suçlandığını bilmiyor. Maddox kendi sistemine dair bir reklam gösteriyor. Bu oldukça garip ama belki de gelen bilgi yığınını vermek için hoş bir başlangıç. Mercy Court, şimdiye kadar sadece 18 kişiyi idam etmiş olsa da varlığının şiddet suçlarını %65 oranında azaltacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Tabii ki. Los Angeles'ın kontrol edilemez suç oranlarına yanıt olarak bu sistemi benimsediği belirtiliyor. Bu şehri uyuşturucu satıcıları ve katillerle yan yana dev bir evsiz topluluğunu yerleştirerek kırmızı bölgeler geliştirmeye itmiş durumda. Sanki açık hava hapishanesi gibi. Bu Fox News'un çılgın bir liberal şehir kabusu gibi görünüyor. Ancak film, LA'deki olayları değil, Chris'in başına gelenleri ele alıyor. Chris, eşinin öldüğünü öğrendiğinde gerçekten şok olmuş görünmektedir. Maddox, onu suçlayıcı pek çok kanıt sunuyor. Dedektif, sevgisiz bir evlilikte öfke sorunları olan ve alkol bağımlılığıyla mücadele eden birisidir. Kızıyla Britt'le pek fazla ilişkisinin olmadığı ve partnerini kaybettiği için suçluluk ve travma sonrası stres yaşadığı görülüyor. Sponsoruyla Robert ile de ilgilenmiyor. Chris'in eve dönüşünü gösteren ring kamera görüntüleri ve karısının cinayete kurban gittiği 20 dakikalık süre içerisinde yaşanan şiddetli bir tartışmayı kaydeden ses kayıtları olmasına rağmen Chris masum olduğunu savunuyor. Bu Mercy mahkemesi sisteminde masumiyetin kanıtlanması avukatın gücüyle değil, sadece sanığın kendi çabasıyla yapılıyor ki bu kesinlikle son derece anayasaya aykırı ve kişisel hakların büyük bir ihlali. Ama peki, elbette, bu birçok şeyin görmezden gelindiği bir dünya. Ancak militarize polisler ve mevcut duruma göre daha güçlü bir adalet sistemi olan bir dünyada, Chris'in cinayet davası sürerken partneri Jack'le FaceTime üzerinden baskınlar yapmasına izin verilmesi garip görünüyor. Dava başladığında Chris'e mahkum edilme olasılığının neredeyse %98 olduğu söyleniyor ve idam cezasından kurtulmak için bu oranı %92'ye düşürmesi gerekiyor. Bu, masumiyetin kanıtlanmasını gereken yargı sistemimizin temel ilkesine karşı bir kayıtsızlık gerektiriyor. Ama yine de, tamam, diyelim ki demokrasi o kadar aşındı ki birçok temel ilke resmi olarak tersine dönmüş durumda. Filmin sonunda başka bir anlam çıkarabilmek oldukça zor.
yapımcıların polislerin militarizasyonunu desteklediği, anti-hükümet muhalefetini bastırdığı ve AI ile gözetim uygulamalarını mümkün mertebe kullandığı sonucuna varmamak elde değil. Film araştırmanın derinlerine inince oldukça eğlenceli hale geliyor. Ama neden 90 dakikalık bir zaman sınırı var? Chris yeni bir delil sunduğunda neden bu zaman sınırlaması değiştirilmiyor? Mercy, Profile'ı yapan ve Unfriended filmlerinin prodüktörü olan Beckman Betoven, masaüstü sineması için gerçek bir öncü olduğu için sinir bozucu. Filmin bazı anlarında başarılı olduğu zaman daha önce statik olanı sinematik hale getiriyor. Tüm türden bulut tabanlı uygulamalarda ve bilgileri video oyunu benzeri bir şekilde aramak heyecan verici bir olasılık. Tek dileğim bunun bu kadar saçma bir şey için yapılmaması. En tuhaf olanı ise filmin bir AI sistemine empati öğretmenin gerçekten mümkün olduğunu ima etmesi. Filmi izledikten sonra yapımcıların polislerin militarizasyonunu, anti-hükümet muhalefetini bastırmayı ve AI ile gözetimi mümkün olduğunca uyguladığını düşünmemek zor. Bu fikirlerine saygı duysam da ben kendi başıma bir sandalyeye bağlı kalıp bunun gözlerimin önünde bir gösteri gibi sergilenmesini istemem. Mercy yalnızca sinemalarda 23 Ocak 2026'da vizyona girecek.